Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay ve güzel çiçek süslemeli tığ işi elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün elbise anlatımını 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş kız çocuklarınıza yaparak kullanabilirsiniz. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Arkadan düğmeli yapıyorum. Bakın ben bugün elbiseyi. Siz tercihinize göre bu düğme yerine ip kordon yaparak bağlamalı kullanabilirsiniz. Ben düğme kullanmayı tercih ettim. Bakın şu şekilde düğmeli yaptım. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız aynı sayıda başlayabilirsiniz. Bu arttırma sırasını bir sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Benimle aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık bebekleriniz için olur. Bu başlama zincirini benimle aynı sayıda başlayıp bu yaka arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur arkadaşlar. Daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız zincir sayısını 8, 10, 12 zincir fazla başlayarak her yaş kız çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bu arttırma sırasında her yaş için fazla yapmanız gerekiyor. Etek bölümünde yaptığım bakın modeller çok kolay arkadaşlar. Ben bugün iki renkli yaptım elbiseyi. Beyaz renkli ve kırmızı renkli iplikler kullandım. Etek ucunda bakın bu şekilde puf çiçekler yaparak süsleme yaptım. Aynı puf çiçekleri ip kordon yapmada da kullandım. Bakın bu şekilde ip kordon yaptım. Siz bu ip kordonu yapmadan da kullanabilirsiniz. İplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 240 metre var. Bu iplikten arkadaşlar bir yumak iplik bitti. Bakın bu kaldı. Beyaz renkli iplikten bir yumak iplik kullandım. Kırmızı renkli iplikten çok az kullandım. Bakın sadece burada kol çevresinde ve yakada kullandım. Çok az miktarda kırmızı renkli iplik ihtiyacımız var. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elim çok sıkı değil. Benim yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Düğme olarak bakın buraya bir düğme yaptım gördüğünüz gibi. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 79 zincir yapalım. 79 zincir yaptım. Bu 79 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 30 santimetre için 79 zincir yaptım. Bu sırada yaka ayrımlarını yapacağız trabzanlarla birlikte. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Buraya 10 trabzan yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kol için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 20 trabzan yapıyorum. Siz burayı kaç trabzan yaptıysanız burayı da 2 katı yapacağız arkadaşlar. Ben burayı 10 trabzan yaptım. Buraya da 20 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Diğer kol için 18 trabzan yaptım. Buraya da 18 trabzan yapıyorum. Bak yanında bulunan ilmeğe kol için ilk trabzanı yapıyorum. 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. Diğer kol içinde 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğerlerine trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yaptım. Yaka ayrımlarını yaptık arkadaşlar. 10 trabzan yaptım kollar için. 18 trabzan yaptım. Buraya da bunun ikisinin toplamı 20 trabzan yaptım. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 2 zincir yaptığım yere geldim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bak bir trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Aynı 2 zincir üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan oldu. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. 2 zincirli boşluğa geldim. Buraya yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum.
Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Trabzanları yaptım. Bu iki zincir üzerine yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Bu arttırma yerine yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Burada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bu son zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Burada da yine 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan oldu. Sıra başında 11 trabzan oldu. 10 trabzan yaptık, bir arttırma yaptık. Burada da 11 trabzan oldu. Bakın arkadaşlar, yakanın şekli böyle. Arttırmalar artık bu bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde devam edecek. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bak trabzanları yaptım. Bu iki zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, burada yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Trabzanları yaparak devam edelim. Burada ve burada yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaptım. Yakanın şekli böyle. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle oluyor. Dördüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım iki zincire kadar trabzanları yaptım. Bu iki zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın. Yakanın şekli artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapalım. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu yaka sırasını her sırada arttırmalar yaparak 8, 9, 10, 11, 12 sıra olarak istediğiniz ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Yaka örgüsünü bu 4 yerden bir trabzan, iki zincir, bir trabzan arttırmalar yaparak 9 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Santimetre olarak ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Benim ölçüme göre bu 9 santimetre yeterli arkadaşlar. Siz biraz büyük olsun istiyorsanız bunu 10-11 sıra olarak devam edebilirsiniz. Arttırmalara devam edebilirsiniz. Şu şekilde de görelim. Bakın, yakanın görüntüsü böyle oldu. 10. sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Artık gövdenin örgüsüyle devam ediyorum. Kolları ayırmadan önce bu iki ucu birleştiriyorum. Tek parça olarak gövde yapıyorum arkadaşlar. En son ilmek ile diğer tarafta bulunan şu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın, tek parça oldu.
2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yaptığım 2 zincir üzerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altı yapmak için 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı zincir yapmıyorum. 3 zincir yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. 2 zincir üzerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ile ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol altı yaptık buraya. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar ön bölümde trabzanları yaptım. Bu 2 zincir üzerine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu 2 zincir üzerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Diğer kol altında buraya yaptım. Bu sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Görüntüsüne bakalım. Bakın. Kol altları için üçer zincir yaptım. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Bir sıra daha beyaz renk iplik ile trabzan sırası yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada her ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyoruz. Bu 3 zincir yaptığımız yere kadar devam edelim. 3 zincir yaptığım yere kadar trabzanları yaptım. Burada zincirler üzerine de trabzan yapıyorum. Bak, çok sıkı yapmayalım diye onun için söyledim arkadaşlar. Trabzan yapması kolay olsun diye. 1 2 3. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Zincir yaptığım yere kadar trabzanları yaptım. Bu zincirler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Bu sırada bir sıra trabzan sırası yaptım. Görüntü böyle oldu. Bu sıradan itibaren model bölümüne başlıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir yaptığımda bir trabzan arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım aynı ilmek içine. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında model ile başladım. Sıra sonunda bir trabzan ile bitirdim arkadaşlar. Bunun birbirini tamamlaması gerekiyor. Onun için bak bu şekilde yaptım. Model sırasının denk gelmesi için kol altı yaptığım burada bir ilmek atlamadım. Bir trabzandan sonra ikinci ilmeğe model yaptım. Burası denk gelsin diye. Siz de buna göre ayarlama yapabilirsiniz. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu sırada model yerleştirmesini yaptım. Görüntü böyle oldu. İkinci model sırasındayım. İlmek kaydırma yaparak bu iki zincirli boşluğa geçiyorum. Bu ilmeğe tığ takıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. İki zincirli boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bak bu iki zincirde bir trabzan oluyor, 3 trabzan oluyor arkadaşlar. 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Model ortasında 2 zincirli boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Model ortasında 2 zincirli boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir trabzan üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın. Model bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sıraya başlayalım. Elbisenin örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre bu beyaz renk iplik ile devam edebilirsiniz. Aralarda renkli iplikler katabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renk sıralamasıyla yapabilirsiniz. Elbisenin örgüsünü tamamlayalım. Model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 model sırası yaptım. 10 sıra beyaz renkli iplik ile yaptım. Son 5 sırayı kırmızı renkli iplik ile model yaptım bakın. Aynı model devam ettim arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum. 22 santimetre yükseklik var. Ben bugün 3 aylık bebek için yapıyorum. Bu yükseklikte yaptım. Siz tercihinize göre 1-2 model sırası fazla yapabilirsiniz veya 1-2 model daha eksik yapabilirsiniz. Son sırayı yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak bakın sırayı birleştirdim. 3 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki zincir üzerine 4 trabzan yapıyorum.
Bakın 2 zincir üzerine 4 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, etek ucu dalgalı bir görüntü elde ettik. Çok güzel oldu. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Yaka çevresinde pıtırcık modeller yapıyorum. Kırmızı renkli iplik ile yapıyorum. Bakın buradan ipliği bağlıyorum. Bugün buraya bir düğme kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir düğme kullanmak istiyorum. Bu ilk ilmeğe düğme iliği yapacağız. Düğme iliği yapmak için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bakın sık iğne yapıyorum. Bu düğmenin geçeceği kadar arkadaşlar. Bakın. Siz daha bir küçük düğme kullanıyorsanız 6 zincir yapabilirsiniz. İlk ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde pıtırcık model yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeğe de pıtırcık yaptım. Şu ilmeğe bakın bir ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın yaka çevresinde pıtırcık model yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Bakın ben kol örgüsünün birini bu şekilde pıtırcık model yaptım. Diğer kolu sizinle yapalım. Kol altından başlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Yakada yaptığımız pıtırcık modeli yapıyoruz. 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın kol çevresinde bu şekilde pıtırcık model yaptım. Çok güzel oldu. Diğer kolu da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın buraya düğmesini de diktim. Burada yaptığım düğme iliğine takıyorum. Çok güzel oldu bakın. Elbisemiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Ben bugün bu elbiseyi çiçek süsleme yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde çiçekler yapacağız. Birlikte bu çiçeği yapalım. Sonra elbisemizi dikeriz. Çiçek örgüsüne şu şekilde sihirli halka yaparak başlıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bakın 1 2 3 4 5 yuva oldu. 2 zincir yapıyorum. İplik ucunu çekiyorum. Bakın buraya 1 2 3 4 5 trabzan yaptık arkadaşlar. Arada 2 zincir yaptık. Şu ilk yaptığım 3 zincir var. Bunun ikinci zincire tığı takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik ucunu şu şekilde tutuyorum bakın.
1, 2, 3, 4, 5, 6 yuva oluşturduk. Bakın 6 yaprağı var. Onları yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu şekilde bakın. Şu yuvaya tığ takıyorum. İplik alıyorum. Uzatıyorum. Bakın uzun tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığ üzerine iplik alıyorum. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. Şu şekilde bakın bir zincir yapıyor gibi yaptım. Sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Aynı yuvaya şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum 3 zincire. Diğer yuvaya bakın 2 zincire ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Yine bunun gibi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu iplikleri uzun tutarsanız daha puf örgü olur arkadaşlar. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın son yaprağı yaptım. 3 zincir yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bu orta bölümde bulunan tomurcuk bölümünü yapacağız. Sarı renkli iplik ile yapıyorum. Yine sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde bakın parmağıma doladım. İlmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Bu yaprağı yaptığımız gibi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa yaptım arkadaşlar. Hepsini içinden çekiyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İpliği kesiyorum.
Şu bakın sihirli halka ipliğinde ucunu çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu bu orta bölüme takacağız. Bakın burada yuvalar vardı. Tığı takıyorum. İplik ucunu çekiyorum. Örgünün ters tarafına. Karşısına gelen bakın şuraya da aynı şekilde tığı taktım. Diğer iplik ucunu çekiyorum. Örgünün ters tarafında bunu bağlıyorum. Bakın çok güzel oldu. Ben 3 milimetre tığ kullandım arkadaşlar. Bu büyüklükte bir çiçek yaptım. Siz daha büyük numaralı tığ kullanırsanız daha büyük çiçek olur. Tığ numaranız daha küçük olursa daha küçük çiçekleriniz olur. Bakın çiçeğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu çiçeği yaptığımız elbiseye dikeceğiz. Bakın ben elbisenin etek bölümüne çiçekleri hazırladım. Bu şekilde diktim bakın. Arka bölüme de diktim. Buranın çiçeğini sizinle dikeriz. Bakın çiçek hazırladım. İplik ucuna iğne taktım. Buraya dikeceğiz arkadaşlar. Ben bu sıklıkta yaptım. Bakın 4 çiçek arka bölümde görünüyor. 4 çiçek ön bölümde görünüyor. Siz bu sıklığı daha seyrek veya daha sık yapabilirsiniz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şu yaprak aralarından bakın elbise ile birleştiriyorum. Bakın sağlam oldu. Örgünün ters tarafında şu şekilde bakın ilmek atıyorum. İpliği kesiyorum. Siz de diğer çiçekleri istediğiniz kadar çiçek yaparak süsleme yapabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bu elbisenin bel örgüsünün buraya ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bakın iki çiçeği de ip kordon için hazırladım. Bu renk yeşil iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. İpliğin iki ucunu birleştiriyorum. Bakın şu iki yaprak arasında bulunan ilmekten ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Şu iplik ucunda bakın zincirler arasında kaybediyorum. İlk baştaki zincirleri biraz sıkı yaparsanız bu ipliklerin ucu çıkmaz arkadaşlar. Artık sıkı yapmıyorum zincirleri burada bakın. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre istediğiniz kadar zincir yaparak ip kordonu tamamlayalım. Zincirler yaparak ip kordonu tamamladım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Kaç santimetre ip kordon yaptığımı ölçüyorum. 50 santimetre bakın ip kordon yaptım. Toplam 100 santimetre yapıyor. Bakın ikiye katladım. 100 santimetre ip kordon yaptım. Siz tercihinize göre daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. İp kordonun buraya da bu çiçek örgüsünü birleştireceğiz. Bunu birleştirmeden önce yaptığım bakın bu elbisenin bu trabzan sırasına ip kordonu takıyorum. Takarken zincirlerin sökülmemesi için bakın ilmek içinden çekiyorum.
Orta noktayı buluyorum. Bakın şu şekilde iplikten tutarak çekiyorum. Bakın trabzanların şu iki trabzan tığ üzerinde, bir trabzan tığ altında kalıyor. Takıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. İp kordonu taktım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu ip kordonu ucuna da burada yaptığım gibi çiçek ile birleştiriyorum. Çıkmasın diye bakın ilmek içinden geçirmiştim. Onu çıkarıyorum arkadaşlar. Herhangi bir iki yaprak arasında bulunan bakın şu ilmekten ilmek kaydırma yaparak çekiyorum. Birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Bakın çiçekli ip kordonlarını yaptım. Çok güzel oldu. Elbisemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın çiçekli elbisemiz. Arka bölüm görüntüsü de bakın bu şekilde. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altından gövde genişliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 23 santimetre. Omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum. 35 santimetre. Ben bugün 3 aylık bebek için yaptım. Bu büyüklükte oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.